okurken kimse bana mezun olduktan sonra bu kadar çok ve bu süreci de tamamen mimar olarak sizler yönetiyorsunuz arkadaşlar. Hayatınız mezun olduktan sonra çok kolaylaşacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Mimarlık ve iç mimarlık fakültelerinde eğitim hayatında sizi neler bekliyor? Bunları konuşmuştuk. Bu videoda sizlerle beraber mimarlık fakültesinde öğretilmeyenleri konuşacağız. Mimarlık fakültesinde hocalarınızdan hep şu cümleleri duymuşsunuzdur. Tasarımınızı istediğiniz gibi yapın. Piyasaya çıktığınızda böyle fırsatlarınız olmayabilir. Şimdi bunu neden söylüyorlar? Tabii bunu piyasaya çıktığınızda daha iyi anlıyorsunuz. Birincisi siz tasarımlarınız için araştırarak, bularak, belki Türkiye'de sadece belli noktalarda olan, belki yurt dışında üretilen malzemelerle oluşturuyorsunuz. Ancak piyasaya geldiğinizde tabii ki bu yapılacak, ortaya çıkacak olan yapının bütçesi müşteri için önemli bir hale geliyor. Ve bir diğeri de okuldaki çizdiğiniz projeler, arsada kapladığınız taban alanınız ya da katlar yükseldikçe katlarda kapladığınız toplam inşaat alanınızın bir hükmü yoktur. Arsada istediğiniz kadar yer kaplayabilirsiniz ya da kat yüksekliklerini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Arsanın sınırlarına istediğiniz kadar yaklaşabilirsiniz. Ancak piyasaya çıktığınızda bunların hepsinin standartize edilmiş bir yönetmeliğiyle karşılaşıyorsunuz. Bu da Türkiye'de geçerli olan planlı alanlar imar yönetmeliği. Bunu mevzuat.gov.tr'den bulabilirsiniz arkadaşlar ve bence 3. 4. sınıfa geçmiş bir mimarlık öğrencisinin bu dosyayı kesinlikle edinmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü piyasada sizi neler beklediğine dair bir fikir elde etmiş olursunuz ve artık bunları anlayabilecek donanıma yaklaşmış oluyorsunuz 3. 4. sınıflarda. Biz mimarlar olarak ortaya koyduğumuz yapı orada 50 yıl, 100 yıl, belki çok daha uzun süreler orada kalacak. Dolayısıyla bunun belli standartlara, belli kurallara tabi olması gerekir. Bu da tabii ki bizim yönetmeliklerimizle sağlanıyor. Arsada ne kadar yer kaplayacağınız, toplam inşaat alanınızın ne kadar olması gerektiği, kat yüksekliklerinizin maksimum ne kadar olması gerektiği ve odalarınızın minimum kaç metrekare olacağı, en kısa kenarının kaç metre olması gerektiği gibi birçok bilgi bu yönetmeliğin içerisinde mevcut. Tabii ki bu yönetmeliğe bağlı olarak onun yan yönetmelikleri de mevcut. Otopark yönetmeliği, sığınak yönetmeliği gibi. Yani tasarım anlayışınızı bu yönetmeliklerin çerçevesinde şekillendirmeniz gerekiyor. Bir bahçe tasarımı yapabilirsiniz ancak o binanın atıyorum 20 tane otoparka ihtiyacı var ve o sizin tasarımınızın biraz içine giriyor. O zaman ne yapacaksınız? O bahçe tasarımınızı bu otoparka göre şekillendirip orada kalan alanı değerlendireceksiniz. Okuldaki gibi istediğiniz yere kapıyı koyamayabilirsiniz. Çünkü buranın yangına da uygun bir proje olması gerekiyor. Her yönetmeliğin sizin projenizle ilgili kısmını kullanarak projenizi en doğru şekilde üretmeniz gerekiyor. Yani hocalarınızın size en başından beri anlatmak istediği bu uçun, kaçın, piyasada belki bunları sonradan yapamayabilirsiniz dediği nokta aslında buraya değiniyor. Bizim görevimiz tasarım yapmak. Bu doğru. Ancak biz aynı zamanda bu tasarım yaptığımız projelerimizi yönetmeliğe uygun olarak çizdikten sonra bunları ilgili belediyelere ve eğer gerekiyorsa, yani projeniz 200 metrekareden büyükse yapı denetimlere gönderiyoruz ve onlar da bunu yönetmeliğe uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlü kurumlar. Tabii ki belediyelerdeki bu süreç sadece mimari projeyle ilerlemiyor arkadaşlar. Bunun dışında bizim çalışmamız gereken bir sürü mühendis var, bir sürü disiplin var. Bunlar inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, harita mühendisi, jeoloji mühendisi, jeofizik mühendisi gibi birçok disiplinle bir arada çalışıyoruz. Okurken kimse bana bunları söylemedi. Biz sanki okul sırasında daha çok inşaat mühendisleriyle çalışacakmışız gibi algılıyoruz. Ancak burada çok büyük bir ekip var. Gerçekten çok büyük bir ekip işi var. Her gördüğünüz binada aslına bakarsanız çok büyük bir ekip işi var proje üretme sırasında da. Sizler mimar olarak tasarımınızı yapıyorsunuz ve aynı zamanda bir ekip şefi gibi çalışıyorsunuz. Buradaki projelerinizi ilgili mühendislere gönderiyorsunuz. Onlardan gelen dönüşleri de kontrol ediyorsunuz. Onları belediyeye gönderiyorsunuz ve bu süreci de tamamen mimar olarak sizler yönetiyorsunuz arkadaşlar mezun olduktan sonra. Okulda okurken kimse bana mezun olduktan sonra bu kadar çok
evrak işleriyle uğraşacağımı kimse söylememişti. Şimdi imza yetkisi dediğiniz kısım aslında birçok da evrak işini sizlere beraberinde getiriyor. Şimdi bir projeyi üretmek için aslında elde etmeniz gereken bir sürü evrak var. Tapusu, plan kotesi, bir imar durumu gibi evraklar, bunların hepsi sizde toplanıyor ve sonrasında proje teslim edilirken bunların hepsini bir evrak halinde, bir dosya halinde yine sunmanız gerekiyor. Yani bir sürü de evraklarla uğraşıyoruz arkadaşlar. Bir diğer önemli konu ve bunu gerçekten çok fazla önemsiyoruz arkadaşlar. Programların bu kadar önemli olduğunu okurken bana kimse söylemedi. Ben çocukluğumdan beri bilgisayarla çok haşır neşir bir çocuktum. Yani ortaokulda bile Photoshop'la uğraşıp bir şeyler yapardım. Dolayısıyla program öğrenmek benim için bir zevkti aslında. Ben mimarlık fakültesine geldiğimde bu zevkimi mimarlık üzerine de kullanmaya başladım ve mimarlık için olan programları öğrenmeye başladım. Şimdi okulda da tabii ki bize bazı programlar öğretiliyor ama ben bunlarla sınırlı kalmadım ve dediğim gibi aslında ben bu işten eğlendiğim için bu programları öğrendim okurken. Ve okurken kendimi zorlamak adına bu programları projelerimin içerisinde de kullandım. Teslimlerimde bu programları kullandım. Yani çok da fazla bilmezken, daha yeni öğrenirken tabii ki en derin öğrenmenin burada gerçekleştiğini düşündüğüm için kendimi zorladım ve projelerimi bu programlarla çıkardım. Ve sonrasında mezun olduğumda gerçekten o kadar iyi bir iş yapmışım ki bu programları öğrenerek. Mezun olduğunuzda artık mimarsınız. Artık bu iş arama kısmına geçmeye başlıyorsunuz ve İnsanlar sizden bu programları talep ettiğinde bunu mu öğreneyim yoksa başka bir yer mi arayayım? Çok karmaşık bir ortama kendinizi sürüklemiş oluyorsunuz. Halbuki öğrenciyken bu programları öğrenirseniz o zaman gerçekten hayatınız mezun olduktan sonra çok kolaylaşacak arkadaşlar. Bir mimarlık öğrencisi olarak ben bitirme projemi Revit üzerinden çizdim. Ve orada oluşturmak istediğim bazı formlar Revit'in daha derin yerlerini bilmemi gerektiren bölümlerdi. Ve ben bunları araştırıp didik ederek o projeyi Revit üzerinden, tamamen Revit üzerinden çizip bu şekilde tasarlayarak sundum hocalarıma. Ve piyasaya çıktığımda gerçekten ne kadar iyi bir iş yaptığımı aslında çok da bilinçli olarak yapmamama rağmen mezun olduktan sonra o kadar çok kullandım ki inanamazsınız. Bu yüzden sizlere de tavsiyem arkadaşlar, programları mutlaka ve mutlaka öğrenin. Mezun olduktan sonra pişman olmayın derim. Şimdi birçok arkadaşımız der ki, bunu çok yaşarsınız özellikle. Ya biz projeleri verelim, hocalar kapalı jüri baksın, niye biz sürekli anlatıyoruz ki? İşte anlatmasak olmaz mı? Jüri çok saçma, çok gereksiz gibi bazı söylemleri mutlaka duyarsınız arkadaşlar. Çevrenizdeki arkadaşlarınızdan. Ama aslında bu jüriler ve sunumlar sizi gerçek hayata hazırlıyor. Bunun bilincinde olarak jürilerinizi hazırlanın derim. Kendinizi ifade etmek sizin için çok önemli. Çünkü sonrasında mezun olduğunuzda müşterilerle bu iletişimi kuracaksınız. Jüriler okul sırasında sizlere böyle eziyet gibi gelir. Ama kimse size bunun aslında gerçekten bilinçli olarak yapıldığını söylemiyor. Buna göre hazırlanın arkadaşlar jürilerinizde. Çünkü gerçek hayatın bir yansıması şeklinde bunları yaşıyorsunuz. Mezun olduktan sonra müşteri ilişkileriniz de sizin için çok önemli olacak. İnsanların neler talep ettiğini anlamak ve onlara göre kendi tasarımlarınızı sunmak, onların hayatını kolaylaştırmak sizin işiniz. Biz burada insanların anlattıklarını ve anlatmak istediklerini bir araya toplayarak onlar için projeler oluşturuyoruz. Dolayısıyla iletişim kısmını mutlaka ve mutlaka önemseyin arkadaşlar. Şimdi projeleriniz var, ana dersleriniz var, jürileriniz var, maket yapıyorsunuz, zaman zaman uyumuyorsunuz. Evet, hepsinin farkındayım. Ama öğrenciyken kitap okumayı, başka yerler gezmeyi, başka alanlar deneyimlemeyi mutlaka ve mutlaka unutmayın. Bunları es geçmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz her yer, tattığınız her yeni mekan, baktığınız her şey size bir şeyler katar. Okuduğunuz kitaplar ifade gücünüzü geliştirir. Hem meslekle alakalı hem meslekten bağımsız. Kitaplarınızı okumayı, filmleri ve gezdiğiniz yerleri artık daha mimari gözle okumanız ve görmeniz gerekiyor. Zaten bunu okul içerisinde ufak ufak yapmaya başlıyorsunuz.
Benim sizden isteğim bunu bilinçli bir şekilde yapmak. Tam anlamıyla bilinçli bir şekilde mimari bir kitapta okuyorsanız, mimarlık dışı bir roman, bir şiir kitabı da okuyorsanız, gittiğiniz bir kafe ise de, başka bir ülke ise de bunları gerçekten bilinçli olarak bir mimar gözüyle görmeye çalışın ve bu şekilde ifade edin. Hatta istiyorsanız günlük tutun. Bunlar sizi daha sonrasında geri dönüp baktığınızda nasıl bir gelişim kat ettiğinizi de gösterecek. Mezun olduğunuzda bana bunları kimse söylemedi, bir mimar bir iç mimar kanalında görmüştüm diyeceksiniz. Ve tabii ki arkadaşlar şantiye tecrübesi çok önemli bir şey. Şimdi sizin stajlarınız oluyor, ofis stajınız oluyor, şantiye stajınız oluyor. Bunları çok iyi bir şekilde değerlendirin ve mutlaka soru sorun. Bu stajlar sizi yaz tatilinden alıkoymak, 30 gün 40 gün bir yerde beklemeniz için üretilmiş şeyler değiller. Bunlar sizin gelişiminiz için gerçekten çok önemli. Bu yüzden sizler buralara gittiğinizde sizinle ilgilenen mimara, mühendise mutlaka ve mutlaka sorularınızı sorun. Hatta gitmeden önce yazın. Diyeyim şantiye stajlarında bunu soracağım, bunu soracağım. Mesela bir görüşme gerçekleşiyor o an orada ya da şantiyedeyiz ve bir konu konuşuluyor. Orada bilmediğim bir kelime. Hemen tak 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 yazardım ve sonrasında bunu sorardım. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek? Bunları niye yapıyorsunuz? Bunu yapmasanız ne olur gelecekte? Bunların hepsini net bir şekilde sorun arkadaşlar. Bu işin kuralı bana göre budur. Size şantiye stajı yapın deniyor ama kimse size bu şantiye stajını ya da ofis stajını bu şekilde değerlendirin demiyor belki de. Ya da diyorlar, demiyorlarsa şu an ben diyorum. Bunları mutlaka ve mutlaka değerlendirin arkadaşlar. Her bir dakikasını, her bir saniyesini kesinlikle değerlendirin. O 30 günde, 40 günde ne öğrenebiliyorsanız öğrenin. Videonun en başında bahsettiğimiz gibi bir bütçe kısıtıyla da karşılaşabilirsiniz. Bunu da yönetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi siz bir ekip şefisiniz. Siz projenizi yöneteceksiniz. Bu projenin onay mercilerinden gelen dönüşleri alacaksınız. Sonrasında projeniz için üretilen mühendislik projelerini yine siz ileteceksiniz. Bu projelerdeki evraklar sizde toplanacak ve bu projeyi yapan kişi inşaata para harcayacak. Dolayısıyla karşıdakinin bütçe talebini de iyi anlayıp buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Buna göre tasarımlarınızı oluşturmanız gerekiyor. Ve aynı zamanda kendi finansınızı da yönetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bir ofis açacaksanız artık belli bir muhasebe bilgisine de sahip olmanız gerekiyor. Projenin hepsi bir bütündür arkadaşlar. Mimar projenin hepsi bir bütündür. Müşteri sizinle muhataptır. Siz bu geri kalan bu videoda anlattığım diğer herkesle muhatapsınızdır. Hem müşteriyle hem de diğer herkesle. Güzel bir iş yapıyorsunuz, kapsamlı bir iş yapıyorsunuz. Yaptığınız işin sonucunda insanların yaşayacağı, nefes alacağı alanlar oluşturuyorsunuz. Tabii ki müşteri sadece sizi görüyor. Arkada aslına bakarsanız dev bir ordu var. Bunun farkında olun ve yaptığınız iş yaşamlarının tamamını ya da belki bir kısmını geçirdikleri bir mekan haline geliyor. Bunların da farkında olun lütfen. Size bu konuda söylemek istediklerim bu kadardı. Eklemek istediğiniz şeyler varsa ya da videosunu istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlarda bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.